Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi de bu güzel ipimizle çıkartacağız. Bebe yünü kullanacağım. Şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli bir model. Umarım beğenir ve benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben ilmeklerimi çıkardım şu şekilde. Bu model için ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 2. 2, 4, 6, 8, 10. 11 model için şöyle 10'da 1 model için sonuna 2 ilmek ekliyorum. İlmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Arka yüzünde de bir sıra ters ördüm. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Lastiksiz başlayacağım. Siz lastik yapmak istiyorsanız istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Modelin ön yüzünde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde yerini değiştiriyorum. Bakın. Şöyle öndekini arkaya, arkadakini de arka taraftan alarak öne taktım. Şöyle çapraz yaptım. Bakın. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Ters olarak ördüm. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Yani burada bir ters, bir düz ilmek örmüş oldum. Devamında 2 ters ilmek, 2 düz ilmek, 2 ters. Şimdi sağa doğru çevireceğim ilmeğimi. Bakın bu şekilde aldım. Öndekini arka taraftan aldım. Şu birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi de önden aldım, taktım. Düz olarak ördüm, bu arkadan getirdiğim ilmeği düz ördüm. Diğerini ters örüyorum. Bu şekilde ters ördüm. Yine bu 2 ilmeği çevireceğiz. Bakın birinci ilmeği sol şişime aldım. İkinci ilmeği de arka taraftan getirip tekrar sol şişime taktım. Bu baştaki ilmeğimi ters örüyorum. Diğerini düz. Şöyle bir görüntümüz var. Devamında 2 ters, 2 düz, 2 ters. Son 2 ilmeğim kaldı. Onu da yine çapraz yapacağız. Bakın ikinci ilmeğimi, yani sondaki ilmeğimi öne alacağım. Birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi de önden aldım. Tekrar şişime taktım ve düz olarak ördüm. Diğer ilmeğimi ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıramı böyle şekillendirdim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi, yani düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Aynı şöyle bakın gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. İlmekleri tersi ters, düzü düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. Düz. 2 ters. Burada 2 düz. 1 ters.
Bir düzle sıramı bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtik. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Bakın, bir ilmek ters ördüm. Şu kestiğim ilmeğe gelince bir önündeki ilmekle yer değiştiriyorum. Bu düz ilmeğimi öne aldım. Diğer ters olan ilmeğimi de arkadan aldım. Şişime taktım. Bunu ters örüyorum. Diğerini düz. Bir ters, 2 düz, bir ters. Yine ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru çevireceğim şimdi şu düz ilmeğimi. Aldım, düz olarak ördüm. Devamındaki ilmeğimi ters ördüm. Arada 2 tersim yine var. Düz ilmeğe gelince bu düz ilmeğin ve arkasındaki ters ilmeği yer değiştiriyorum. Tersi öne aldım. Arka taraftan düz de ikinci ilmeğim oldu. Tersi ters olarak ördüm. Düzümü düz olarak ördüm. Bir ters, 2 düz, bir ters. Bu tersle düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Düz olan ilmeğimi öne aldım. Düz olarak ördüm. Arkasındakini ters ördüm. Sıra sonunda bir tersim daha vardı. Onu da ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yine yapacağımız işlem ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Bakın, düzleri düz, tersleri ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Aynı şekilde örerek devam edelim. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 2 ters ilmeğim var. 1, 2 ters ilmek ördüm. Düz ilmeğe gelince tersi arkaya alacağım. Bakın, arka taraftan aldım. Şişimin önüne taktım. Ters olan ilmeğimi. Ters olarak ördüm. Öndeki düz ilmeğimi de düz ördüm. İlmeklerin yerini değiştirerek ördük. Sıradaki 2 düz ilmeğimiz. Şimdi bu öndeki tersle arkadaki düzün yerini değiştiriyorum. Tersi arkaya aldım, düzü de öne aldım. Düz ördüm. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. 1 ters, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters ördüm. Düzle tersin yine yerini değiştiriyorum. Şu şekilde ters ilmeğimi arka taraftan aldım, öne getirdim. Onu da yine ters örüyorum. Toplamda bu ortada 6 ilmek ters ilmeğim oldu yani. Düz ilmeğimi de düz örüyorum. 2 düz. Ters olan ilmeğimi arkadan aldım. Düzümü de öne getirdim. Düzü düz ördüm. Arkadakini ters. Devamında 2 ters ilmeğim daha var. Kenarda toplamda 1, 2, 3 ilmek ters örmüş oldum. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini yine olduğu gibi örüyoruz. Düzü düz, tersi ters örerek devam ediyorum. Evet. Bir düz, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düzdü. Yine düz olarak ördüm. Evet, sıra sonuna kadar dediğim gibi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6 sırayı tamamlamış oldum. Evet. Modeli aslında bir kez kurmuş olduk. Şimdi modeli kaydıracağız ikinci model kurulumunda. Buradaki
Bakın şu işlemi bu ortadaki haroşa kısma kaydıracağız. Bu tepeden de haroşa ilmeklerimizi çoğaltacağız. İkinci model kurulumuna geçiyoruz. Modeli kaydırarak başlayacağız. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek düz burada. Devamında 2 ilmek ters. Bakın 2 ilmek ters ördüm. Bu ilmekle diğer düz ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Bakın öndekini arkaya aldım. Arkadakini de öne aldım. Düz örüyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Arkaya aldığım ilmeğimi ters ördüm. Ters ördüm. Şimdi bunu sola doğru çevireceğim. Öndeki ilmeğimi arkaya aldım. Arkadaki ilmeğimi de getirdim. Şişimin önüne taktım. Birinci ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Devamında 1 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bakın modeli kaydırdık burada. Şurada yaptığımız işlemi buraya kaydırmış olduk. Yine bu 4 düze geldik. Ortadakileri başa alacağım. Önden aldım, düz ördüm. Arkaya aldığım ilmeği ters ördüm. Bu öndeki ilmeğimi arkaya aldım. Şişimin arkadakini de aldım. Şişimin önüne getirdim. Birinci ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Kenarda 1 2 ters, 1 düz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz ilmeğimi düz ördüm yine. Tersten bir tanesini ördüm. Diğerini düz ilmeğimle yer değiştireceğim. Ters ilmeğimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi öne aldım. Düzü düz ördüm. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Devamında 2 ters ilmeğimiz var. Ördük. Şimdi bu düz ilmeğimle arkasındaki ilmeği yer değiştiriyoruz. Düzü sola doğru çevirdim. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Bu düz olan ilmeğimi düz ördüm. Şöyle. Bir ters, 2 düz, bir ters. Sıradaki ilmeklerimin yine yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru çevirdim düz ilmeğimi, düz ördüm. Arkadaki ilmeğimi ters ördüm. Arada 2 tersim var. Düz olan ilmeğimi sola doğru aldım. Arkadakini de öne aldım. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Bir ters, bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Evet, sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Bakın modelimiz şekillenmeye başladı.
Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz olan ilmeğimi yine düz ördüm. Şimdi ters ilmeği bitiriyoruz. Tersi arkaya aldım, düz olan ilmeğimi öne aldım, düz olarak ördüm. Arkadakini ters ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de ters ördüm. Düz ilmeğe kadar ters örüyoruz. Düz ilmeğe geldim. Şimdi bir sonraki ilmekle yine sola doğru çevireceğim. Düz ilmeğimi sola aldım. Arkadan tersi aldım. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Diğerini düz ördüm. 2 düz. Şimdi bu tersle düzün yerini düz olan ilmeğimi sağa doğru çevirdim. Aldım, onu düz ördüm. Arkasındakini ters ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de ters ördüm. Şu düz olan ilmeğe gelene kadar ilmeklerimi ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm burada. Şimdi düz olan ilmekle tersin yerlerini değiştiriyorum şöyle. Birini öne, birini arkaya aldım. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Toplamda burada 6 ilmek tersim var. Bunu düz, bir sonraki de yine düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıramı tamamladım. 6. sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzümüzü düz, tersimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet. Sıramı tamamladım. Modeli kaydırarak 2 kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi harika bir model çıkacak. Tabii ki model ilerledikçe harika, güzel, gösterişli bir model. İsterseniz şurada birinci sıranın kurulumunu da tekrar göstereyim size. Şu birinci sıranın. Ondan sonrasını video izleyerek devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde aldım. Birinci ilmeğimi önden aldım. İkinci ilmeğimi de arkadan aldım, getirdim. Arkadan getirdiğim ilmeği ters ördüm. İlmeklerim biraz sıkı olmuş. Bunu ters olarak ördüm. Öndeki ilmeğimi de düz ördüm. Yani bir ters, bir düz ördüm. 2 ters ördüm. Ortada 2 düz. Bakın şurada yaptığımız işlemin aynısını yapıyorum. 2 ters ilmek. Şimdi şu ilmekleri yerlerini değiştireceğim. Ortadakileri öne alacağız. Birinci ilmeğimi arkaya aldım. İkinciyi öne aldım. Düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Burada yine bu 2 düzün yerini değiştirelim. Arkadan getirdiğimiz ilmeği ters örelim. Düz olan ilmeğimizi de düz örelim. Devamında 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bu 2 ilmeğimin de yerini değiştiriyorum. Şu şekilde bakın. Öndekini arkaya, arkadaki ikinci ilmeğimi de öne aldım. Düz ördüm. İkinci ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yine birinci sırayı tamamlamış olduk. Şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yaptık. Modeli kurduk tekrar. Böyle devam edecek.
Bir de daha önce yapmış olduğum parçam var. Onu göstereyim hemen size. Bunu da daha önce hazırladım. Şöyle birkaç model kurmuş oldum bunda da. Bunu beraber yaptık. Modeli böyle arkadaşlar. Modelimiz yani daha doğrusu. Model böyle ilerleyecek. Her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. Erkek örgülerinde, yani çocuk örgülerinde her türlü örgüye uyum sağlayacak güzel bir model. Modelimizin arka yüzü de şöyle. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.